Merhaba astroloji ve finans tutkunları. Bugün burcuna göre para kazanma serisine başlıyoruz. 12 burcun her hafta bir tanesi hakkında zenginlik rehberi paylaşacağız. Bugün ilk burcumuz olan Koç burcu ile Koç burcu para ve zenginlik rehberini derinlemesine ele alıyoruz. Eğer doğum haritanızda güçlü Koç enerjisi taşıyorsanız, örneğin yükselen Koç, Güneş Koç, Mars Koç'ta veya Ay Koç'ta ise para kazanma yolculuğunuz cesaret, hız ve girişimcilikle yoğrulmuş demektir. Astrolojik açıdan Koç, Zodyak'ın ilk burcu olarak ateş elementinin öncü niteliğini taşır. Yönetici gezegeni Mars, size savaşçı bir ruh kazandırır. Bu da finansal hayatta risk almayı, hızlı kararlar vermeyi ve rekabeti bir motivasyon kaynağı haline getirmeyi simgeler. Ancak, Mars'ın agresif enerjisi bazen impulsiviteye yol açabilir. Örneğin, haritanızda Mars'ın Satürn'le kare açısı varsa disiplin eksikliği, Jüpiter'le üçgen açısı varsa beklenmedik şanslı fırsatlar öne çıkabilir. Ay Koç'ta ise finansal kararlarınızda duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden ani harcamalara dikkat. Hazırsanız detaylara başlayalım. Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle daha fazla içerik üretiyoruz. Koç burcu finansal hayatta öncü ve savaşçı bir ruha sahiptir. Risk almaktan korkmaz. Hatta çoğu zaman risk onun için bir motivasyon kaynağıdır. Astrolojik olarak, bu özellik Mars'ın Koç'taki doğal yerleşiminden kaynaklanır. Mars burada kendi burcunda güçlüdür ve size inisiyatif alma gücü verir. İş kurmak, sıfırdan bir şey başlatmak ve rekabet ortamında öne çıkmak, Koç'un en büyük zenginlik anahtarıdır. Örneğin, haritanızda 10. ev, kariyer ve toplumsal statü evi, Koç burcunda veya Mars tarafından yönetiliyorsa, liderlik pozisyonlarında parlayabilirsiniz. Koç enerjisi, özellikle teknoloji, spor veya savunma sanayisi gibi dinamik sektörlerde doğal bir avantaj sağlar. Ünlü yatırımcı Mukesh Ambani gibi Güneş Koç'ta doğan bu girişimci, haritasındaki güçlü Mars etkisiyle Reliance endüstrisi sıfırdan dev bir enerji ve finans imparatorluğuna dönüştürdü. Koç'un ateşli liderliği, onun riskli petrol ve telekom yatırımlarında ani yükselişler yakalamasını sağladı. Başka bir Koç örneği Amancio Ortega, Zara'nın kurucusu, Güneş Koç'ta ve Venüs'ün tutkulu yerleşimiyle hızlı moda sektöründe devrim yarattı. İmpulsif ama vizyoner hamlelerle milyarlarca dolarlık bir servet biriktirdi. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta sabırdır. Koç çoğu zaman parayı hızlı kazanmak ister. Fakat sürdürülebilir bir servet için planlama ve istikrar şarttır. Satürn'ün Koç'taki yerleşimi veya transitleri, örneğin Satürn Koç'ta retro olduğunda, bu sabır dersini vurgular. Retro Satürn, geçmiş finansal hatalardan öğrenmeyi ve uzun vadeli yapıları kurmayı teşvik eder. İlginç bir not, Satürn Koç'ta 2025'te kısa bir süre etkili olacak. Mayıs sonu, Eylül başı. Bu dönemde disiplinli davranan koçlar kalıcı başarılar elde edebilir. Astrolojik etkiler, gezegenler ve para dinamikleri. Koç'un finansal yolculuğunu şekillendiren en önemli gezegen Mars'tır. Mars Koç'ta güçlü olduğunda, enerjiniz yüksek olur ve borsa, kripto para veya NFT gibi hızlı değişen piyasalarda başarı şansınız artar. Örneğin, 2021-2022'de kripto piyasasında ani yükselişler yaşayan birçok Koç burcu, Mars'ın dinamik enerjisinden faydalandı. Larry Page gibi Koç güneşli bir teknoloji vizyoneri, Google'ı kurarken haritasındaki Uranüs-Koç bağlantısıyla yenilikçi yatırımlara atıldı. Bu yerleşim, onun arama motoru devriminde ani servet patlamalarını tetikledi. Ancak Mars retro, gerileme, dönemlerindeki bu yaklaşık her 2 yılda bir olur. Örneğin 6 Aralık 2024, 23 Şubat 2025 arası Aslan'dan Yengeç'e retro impulsif kararlar finansal kayıplara yol açabilir. Retro Mars, enerjinizi içe döndürür. Bu süreçte eski projeleri gözden geçirmek, yeni yatırımlara acele etmemek faydalıdır. 2025'te Merkür Retrosu Koç burcunda gerçekleşecek. 15 Mart, 7 Nisan 2025 arası Koç'tan Balık'a geçişli. Bu da iletişim ve karar alma süreçlerinde yavaşlamayı getirir. Kontrat imzalamak, hızlı ticaret yapmak veya büyük finansal taahhütlere girmek yerine, stratejileri revize etmek için ideal bir zaman. Venüs'ün etkisi de göz ardı edilemez. Çünkü para evi olan 2. evi, yükselen Koç için Boğa burcunda, Venüs yönetimi, doğrudan etkiler. Venüs Koç'ta zayıf, detriment, pozisyonda olsa da, eğer haritanızda Venüs Koç'ta ise, para kazanma tarzınız tutkulu ve hızlı olur. Ancak harcamalarda savurganlık riski taşır. Mesela, Venüs Koç'ta olanlar lüks bir arabaya veya markalı kıyafetlere ani harcamalar yapabilir. Bu da bütçeyi sarsabilir. Venüs retro dönemleri, 2 Mart, 13 Nisan 2025 arası Koç'tan Balık'a geçişli, ilişkiler üzerinden gelen finansal fırsatları sorgulatır. Ortak yatırımlar, evlilik yoluyla zenginlik veya iş ortaklıkları için dikkatli olunmalı. Jüpiter'in Koç transitleri ise bolluk getirir. Jüpiter Koç'ta olduğunda, yaklaşık her 12 yılda bir, en son 2022'de, bir sonraki 2034'te, girişimcilik şansınız artar, yeni startuplar veya cesur projeler için mükemmel bir dönem.
Neptün'ün 2025'te Koç'a kısa geçişi, 30 Mart, 22 Ekim 2025 ise hayalleri gerçekliğe dönüştürme potansiyeli sunar. Ancak finansal yanılsamalara karşı uyarır. Neptün retro olduğunda, spiritüel veya yaratıcı yatırımlar, örneğin sanat eserleri, yenilikçi teknoloji projeleri, öne çıkabilir. Ama gerçekçilik şart. İlginç bir detay, Neptün Koç'ta tarih boyunca, 1861-1874 gibi, bireysel girişimciliği ve yaratıcı devrimleri tetikledi. 2025'te bu enerji, yapay zeka veya dijital sanat gibi alanlarda fırsatlar sunabilir. Evler ve finansal harita. Astrolojide para ve zenginlik, belirli evlerle bağlantılıdır. İkinci ev para ve değerler evi, yükselen Koç için Boğa burcunda. Bu ev, kişisel kazançlarınızı ve maddi değerlerinizi gösterir. Eğer burada Mars veya Güneş varsa, para kazanma cesaretiniz yüksek olur. Ancak Boğa'nın istikrar ihtiyacıyla çatışabilir. Retro Venüs burada etkili ise, para biriktirme alışkanlıklarında gecikmeler veya savurganlık yaşanabilir. Örneğin, Boğa'daki Uranüs, 2018-2026, Koçlar için ani finansal değişimlere işaret eder, beklenmedik bir bonus veya ani bir harcama gibi. 6. ev iş ve günlük rutin evi, yükselen Koç için Başak Burcu'nda, Merkür yönetimi. Burası maaşlı işleri ve günlük kazançları temsil eder. Koç enerjisi burada dinamik işler, spor koçluğu, savunma, teknoloji geliştirme için uygundur. Merkür retro Koç'ta bu evi etkilerse, iş sözleşmelerinde hatalar veya yanlış anlaşılmalar artabilir. 8. ev paylaşılan kaynaklar ve dönüşüm evi, yükselen Koç için Akrep Burcu'nda, Mars ve Plüton yönetimi. Miras, borçlar, yatırımlar ve ortak kaynaklar burada yer alır. Güçlü Mars aspektleri, kripto, borsa veya riskli ortaklıklar gibi alanlarda kazanç sağlar. Ama Plüton retro dönemlerinde derin finansal krizler dönüşüme yol açar. Örneğin, Plüton'un Kova'ya geçişi, 2023-2044, Koçlar için topluluk projeleri veya teknoloji yatırımları yoluyla zenginlik fırsatları yaratabilir. 10. ev kariyer evi, yükselen Koç için Oğlak Burcu'nda, Satürn yönetimi. Liderlik ve girişimcilik burada parlar. Satürn Koç'ta transit yaparsa, 25 Mayıs, 1 Eylül 2025, sabırlı stratejilerle servet büyür. Koçlar burada CEO veya girişimci rollerinde parlayabilir. Koç burcu için en iyi para kazanma alanları, girişimcilik, teknoloji startupları, borsa ve kripto gibi hızlı değişen piyasalar, liderlik gerektiren sektörler, spor, savunma sanayisi veya adrenalinin yüksek olduğu işlerdir. Çünkü Koç enerjisi, rekabetin ve hızın olduğu her yerde daha parlak çalışır. Astrolojik olarak, eğer haritanızda Uranüs Koç'ta ise, 2011-2018 doğanlarda yaygın, yenilikçi teknolojilerde ani zenginlik fırsatları gelebilir, örneğin, blockchain veya yapay zeka projeleri. Plüton'un Koç aspektleri ise güç mücadeleleri veya krizler üzerinden servet dönüşümü getirir. Örneğin bir şirketin yeniden yapılandırılmasıyla büyük kazançlar elde edilebilir. Koç burcu zenginlik için stratejiler. Peki, Koç burcu zenginlik için hangi stratejiyi izlemeli? Öncelikle cesur adımlarını planlı stratejilerle desteklemeli. Yatırımlarını tek sepete değil, farklı alanlara yaymalı, örneğin, 2. Evdeki Venüs etkisiyle sanatsal yatırımlar, örneğin dijital sanat veya NFT'ler, 8. Evdeki Mars'la riskli ortaklıklar veya borsa. Acelecilik yerine uzun vadeli vizyon geliştirdiğinde, Koç'un ateşi sadece bir kıvılcım olarak yanmakla kalmaz, kalıcı bir servete dönüşür. Retro dönemlerde, Mars, Merkür, Venüs, acele etmeyin. Bu zamanlar içsel gözden geçirme ve strateji yenileme için mükemmeldir. Jüpiter transitlerinde genişleyin, Satürnlerde disiplinli olun. Küçük bir sır, Koçlar için kırmızı renk, özellikle iş görüşmelerinde veya finansal hamlelerde, Mars'ın enerjisini güçlendirir. Kırmızı bir kravat veya aksesuar deneyin. Unutma Koç, sen para kazanmak için doğmuşsun ama asıl servetini büyüten şey sabır ve strateji olacak. Yıldızlar sana cesareti vermiş. Şimdi sıra bunu bilinçli hamlelerle zenginliğe dönüştürmekte. Ayrıca Güneş, Ay ve yükselen burçlarınızı ayrı ayrı dinlemeyi unutmayın. Çok işinize yarayacak. Eğer kişisel haritanızı detaylı incelemek isterseniz, internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Yıldızlar rehberiniz olsun. Görüşmek üzere.